Kimco Agility 125 Plus ön balata sökümü. Kaliperi tutan sadece 2 civata var. Ben gevşetmiştim zaten. Hop! Detayı gördünüz mü? İşte bu kalitenin rengi. Sökülmesin diye mavi sıvı sürmüşler. Devam. Kedi gözünü de çıkartıyoruz. Kaliperi aldık elimize. Bu yaylananlar balatalar. Buradan bilmeyen bir göz için balataların durumunu söylemek çok zor. Burada beni başka şaşırtan bir olay daha var. Bu civatayı tornavidayla sökünce altından matruşka gibi başka bir allen civata çıkıyor. Meğerse bu toz tapası gibi bir şeymiş. Gördüğüm kadarıyla bu allen civata balataları sabitliyor. Söküyoruz. Şöyle bisiklet için aldığım içinde allen ve küçük lokmaların da olduğu bir çakı kullanıyorum. Evet, sapı söktük. Balatalar bu şekilde. Balata spreyi, bu yuvarlak fincanlar kaliper pistonu. Balatalar bittikçe dışarı çıkıyor. Yeni balata takacağımız için bunları geri içine itmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle ucuz yollu bir mengene kullanıyorum. 3 pistonu da aynı anda itebilmek için eski balatalardan birisini tekrar pistonların üzerine koyuyorum. Bu arada içerideki hidrolik sıvısını sıkıştırıp içeride basınçla bir şeylere zarar vermesin diye her piston için ayrı ayrı bulunan kanatma somunlarının plastik toz kapaklarını açıp çok az gevşetiyorum. Mengene maalesef istediğim kadar pistonu içeri itemediği için araya hiç de profesyonel gözükmeyen civata ve plastik koyuyorum. Eski ve yeni balataları karşılaştırınca balataların ne kadar rezil rüsva bir durumda olduğu gözüküyor. Balatanın pabuç kısmı bittiğinde metal metale sürtmeye başlar ve motordan motora değişiklik gösterebilecek diskin aşınıp çatlaması, aşırı ısınıp yangın çıkması ve kıvılcım saçarak yakanızı paçanızı tutuşturması gibi felaketle sonuçlanabilecek bilimum arızalara sebep olabilir. Söktüğümüz yerine geri oturttuk. Buraya dikkat. Hop, civataları taktım. Sıkıyoruz. Şu sap allenini de dibine kadar sıkıp sonrasında toz tapasının üstüne geçireceğiz.
Aha, bu da toz tapası. Biraz tornavida oyuğunu hasarlamışım galiba. Civataları, toz tapasını ve kanatma somunlarını tekrar kontrol ediyorum. Fren hidroliğimin seyir halinde boşalmasını istemiyorum. Kedi gözünü de taktık. Şimdi arka disk kaliperi. Arkanın disk olmasını mı öveyim, yoksa egzozu sökmeden kalipere kolayca ulaşılabildiğine mi hayran kalayım? Bilemedim. Bu iki civatayı söküyorum. Bunlar benim en sevdiğim takımlar, ışıl ışıl. Eh, Söküldü ama civatalar egzoza değiyor, çıkmıyor diye korkmayın. Sonuna kadar çekip öylece yerinde bırakıyorum. Kaliper geldi. Rahat çalışmak için hidrolik borusu klempini söküyorum. Buna dokunmuyoruz, bu sabit. İstesen de sökülmüyor zaten. Plastik toz kapaklarını çıkartıp buradaki allem başlı Hoppa, abrakadabra. Yine benim bisiklet çakım. Motorda da kullandım, arabada da. Çekiç olarak bile kullandım. Kırıldı ama kendini asla bırakmadı. Hala çalışıyor. Burada iki sap var. Çıkardıktan sonra balatalar geliyor. Buraya da balata spreyi. Burada iki piston var. Yine pistonu itmek için eski balatayı takıp mengeneyi geçiriyorum. Bu sefer araya illegal cıvata ve plastik koymama gerek kalmıyor. Kanatma somunlarını gevşetiyorum yine. Çok az. İşim bittikten sonra hemen sıkıp akan hidroliği siliyorum. Pistonlar tamamen içeride. Güzel. Eski ve yeni balataların farkı. Bir tanesi normalden fazla aşınmış.
Balataları takarken ortada boşluk kalacak şekilde iyice kenarlara yaslayarak takıyoruz. Yoksa kaliperi diske geçiremeyiz. Şimdi sapları taktım ve sıkıyorum. Toz kapaklarını da pis ellerimle ovalaya ovalaya silerek takıyorum. Diske geçirdikten sonra üzerinde bıraktığım cıvataları itip boşluğunu alıyorum. Buradaki klempi de unutmadan sıkıyorum. Ve en son hepsini sıktıktan sonra bu iş de burada bitti. Haydi, kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.